Ekonomi Dünyası kanalımızda son günlerde adından sıkça söz edilen Asya ekonomik krizini anlatıyoruz. ...1997 yılının Temmuz ayında Tayland'da başlayarak bir domino etkisiyle tüm Asya'yı sarmış ve Güneydoğu Asya krizi adını almıştır. Bu krizin en önemli özelliği bir ülkede başlayarak kısa süre içinde aynı anda birçok Asya ülkesinde görülmesi ve bölgesel bir kriz haline dönüşmesidir. Aynı zamanda bu krizin bulaşıcılık etkisinin de görüldüğü ilk kriz olmasıdır. Artçıları uzun süre sürmüş ve krizin etkileriyle 1998 yılında Rusya, 99 yılında Brezilya ekonomik ve finansal krize girmiştir. Krizin çıkma sebebiyle ilgili birçok araştırma yapılmış ama özellikle küreselleşme nedeniyle artan uluslararası ticaret, mali sistemin kötü yönetilen yerel mali kurumların çatışması üzerinde durulmuştur. IMF bu krizi 4 temel başlık üzerinde özetlemektedir. Birincisi, ülkeye gelen yabancı sermayenin verimli alanlara yönlendirilmesinde yaşanan zorluklar. İkincisi, kısa vadeli borçlardaki aşırı artışlar. Üçüncüsü, dış faktörler ve tutarsız makroekonomik politikalar. Son olarak da uygulanan döviz kuru politikaları ile finansal kesimdeki yapısal zayıflıklar. Krizin nedenleri şu şekilde sıralanabilir. Birincisi, bölge ekonomileri dünyadaki sermaye hareketlerinden yararlanabilmek için paralarını dolara endekslemişlerdir. Sabit kur uygulaması doların güçlü para birimlerine karşı güçlenmesi nedeniyle bu ülke para birimlerinin değerlenmesine sebep olmuş ve bunun sonucu bu ülkelerin ihracatları pahalı hale gelmiş, bu ülkeler rekabet gücünü kaybetmiş ve cari açık vermeye başlamışlardır. İkincisi, bulaşıcılık ilkesi artmış ve bir ülkede meydana gelen olumsuz gelişme diğer ülkeleri kolayca etkisi altına almıştır. Üçüncüsü, devlet kontrolünün fazla olması rekabet avantajına olumsuz yansımıştır. Dördüncüsü, Doğu Asya ülkelerinde finansal sistemin zayıf olması, bankacılık sistemindeki problemler ve ülke borçlarının yabancı para cinsinden olması krizi tetikleyen önemli unsurlar arasında bulunmaktadır. Beşincisi, çıkar ilişkileri yolsuzlukları arttırmış ve yatırımların verimsiz alanlara yönlenmesine neden olmuştur. Krizi iyi anlamak için önce Asya ülkelerinin genel yapısına bakmak gerekir. 70'li ve 80'li yıllarda gelişmiş ülkelerdeki düşük getiriler yatırımcıları daha fazla getiri elde etmek için yeni pazarlar aramaya yöneltmişti. Bu dönemde Uzak Doğu yaptığı sanayi hamlesiyle yüksek büyüme oranları elde etmeye başladı. Yüksek getiri isteyen gelişmiş ülkeler Uzak Doğu'daki potansiyeli görerek sermaye hareketlerini Asya ülkelerine kaydırdılar. Yüksek büyüme oranları ve bununla paralel yüksek faiz oranlarıyla Asya ülkeleri kredi genişlemesi yaşamaya başladı. Bölge ülkeleri sermaye hareketlerini ülkelerine çekebilmek için para birimlerini Amerikan dolarına endekslemişlerdi. Amerikan dolarının 93 yılından sonra güçlenmeye başlaması ve özellikle 96 yılında %20 değer kazanması tüm dünyada parasını dolara endeksleyen bu ülkelerin para birimlerini aşırı değerli hale getirmiştir. Ağırlıklı olarak ihracat üzerinde dayanan ekonomilerini zorlamış ve bu ülkelerin yaptıkları ihracatlar pahalı hale gelmiştir ve rekabet güçlerini kaybetmeye başlayan Asya ülkeleri cari açık vermeye başlamışlardır. Cari açığı da uzun vadeli yatırımları çekmek yerine kısa vadeli sermaye girişi ve portföy yatırımları ile finanse etmeye çalıştılar.
Gelen kısa vadeli sermayenin rehavetine kapılan bölge ülkeleri aşırı büyümenin verdiği rahatlıkla yapısal problemleri çözmek istemediler. Bir süre sonra kredilerde yaşanan anormal şişkinlik, yabancı sermayeye olan aşırı bağlılık, yanlış ve verimsiz yatırımlar, ihracatta kaybedilen rekabet avantajı, lüks tüketim malları ithalatındaki artış, bölgede ekonomik bir krizin ayak sesleri haline gelmiştir. Bu sırada Amerikan ekonomisinin beklenenden iyi gitmesiyle Fed'in ekonomiyi soğutmak için faiz oranlarını yükseltmesi, kısa vadeli portföy yatırımlarını yönetenler Amerikan dolarına dönerek bulundukları ülkeden çıkmaya başladılar. Para birimlerini Amerikan dolarına bağlamış olan Asya ülkelerinden sıcak para hızla dışarıya çıkmaya başlamıştır. 14 Mayıs 1997'de Tayland para biriminde değer kaybını önlemek için milyarlarca dolarlık müdahaleler yapıldı ama bu müdahaleler sonuç vermeyince 2 Temmuz 1997'de hükümet Tayland para birimini bahtın arkasındaki desteği çekti ve Tayland bahtı %20 değer kaybetti. Tayland, IMF'den yardım istemek zorunda kaldı. Tayland'da yaşanan kriz bölge ülkelerine olan şüpheleri artırdı ve yatırımcılar tüm bölgeden çıkmaya başladı. Malezya Merkez Bankası, ringgiti korumak için döviz rezervini tüketecek hatta eksiye geçecek kadar büyük müdahalelerde bulundu. Endonezya rupisi de alım-satım bandını genişleterek para birimini korumaya çalıştı. IMF tarihinde ilk kez 18 Temmuz 97'de acil fonlama mekanizmasını kullanarak Filipinlere 1 milyar dolar yatırım yaptı. 24 Temmuz'da Singapur doları büyük değer kaybı yaşarken Malezya Başbakanı Mahathir bin Muhammed televizyona çıkarak ringgiti savunacağını söyledi ve George Soros'u kriz çıkarmakla suçladı. Bu söylem yatırımcıların çıkışını tetikledi ve ertesi gün ringgiti serbest bırakmak zorunda kaldılar. 5 Ağustos'ta Malezya IMF'den 17 milyar dolar yardım alabilmek için yapısal reformlarını uygulamaya koydu. 42 finans şirketi kapatıldı ve vergiler artırıldı. 17 Ağustos'ta Endonezya rupiyi serbest dalgalanmaya bıraktı ve rupi 2 ayda %30 değer kaybetti. Bütün bunlar çöküşü durduramadı ve başta Japonya olmak üzere tüm uzak doğu borsaları düşmeye devam etti. Tüm Asya ülkeleri teker teker yardım için IMF'e başvurdular. Yüksek büyüme dönemlerinde göz ardı ettikleri yapısal önlemleri yardımlar karşılığında yapmaya başladılar. 97 krizi dünyadaki ekonomik dengeleri sarsmıştır. Gelir dağılımı bozulmuş, birçok şirket kapanmıştır. Ayakta kalanlar ise devam edebilmek için birleşmek zorunda kalmışlardır. Sadece Tayland, IMF'in istediği doğrultuda 56 finans şirketini kapatmıştır. Rekabet dengesinin bozulması ve finans sistemindeki tıkanıklıklar işsizlik ve yoksulluğu beraberinde getirmiş, bazı bölgelerde etnik çatışmalar başlamıştır. Asya'da başlayan kriz sadece Asya'da kalmamış olup 98 yılında Rusya'ya sıçramıştır. Rusya faiz oranlarını artırmak zorunda kalmış ve rubledeki değer kaybını durduramamıştır. Dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıklayarak monitoryumu ilan etti ve dünyanın en büyük hedge fonu olan Long Term Capital Management'ı battı. Risk yönetimi yeni finansal düzen için olmazsa olmazlardan biri oldu. Sonuç olarak 97 Asya krizi, Asya kaplanları olarak adlandırılan Güney Kore, Tayland, Filipinler, Endonezya ve Malezya'nın Asya mucizesi adı verilen yüksek oranda büyüme performanslarını baltalamıştır.
Yabancı sermayeye dayalı ekonomilere sahip bu devletler, spekülatif sermaye yatırımlarının ülkelerinden çıkmasıyla ciddi bir krizle karşı karşıya kalmış, Rusya ve Brezilya'ya kadar birçok ülkeyi de etkilemiştir. 5 devletin 4'ü IMF ile anlaşarak krizle mücadele için IMF destekli istikrar programları uygulamışlardır. Malezya bu uygulamaya yanaşmamıştır. Malezya IMF destekli programı uygulamayıp kendi ürettiği çözümleriyle krizle mücadelede nispeten daha başarılı olmuş, hatta bu konuda yıllar sonra IMF'den takdir bile almıştır. Buradan IMF'in desteklediği istikrar programlarının gelişmekte olan ülkelerin iç ve dış dengesizliklerini gidermede yeterli ve etkili performans gösteremediği ortaya çıkmıştır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.